Herkese selamlar dostlar. Uzun bir aradan sonra biz geldik. Biliyorsunuz evdeyiz. Reis'in sabah turu. Ondan sonra reis dinlenecek. Bugün biz günlük bir tur yapacağız. Heidelberg'den Neckarsteinach. Nehir üzeri, öyle nehir gemisiyle beraber diyelim. Biraz önce de yine baktım internette 90 dakika sürüyor. Gidiş dönüş 3 saat. Gittiğimiz Neckarsteinach'ta da konaklama olur tahminim. Biraz da orada takıldıktan sonra geri geleceğiz. Karavanımız duruyor. Karavandan bir yere zaten gitseydik paylaşırdım. Şu an buralardayız. Bugün de böyle bir günlük turumuz olacak. Onu paylaşmak istiyorum. Daha sonra görüşmek üzere. Burası Heidelberg. Weiße Flotte diye geçiyor. Buradan binecekmişiz. Neckarsteinach'a buradan gidiyor. İşte bu kaleler olacak. 4 tane kalenin olduğu bir yer varmış. Çok güzel bir yer Heidelberg. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Gün içerisinde biraz göreceğiz. Ben pek gemilerden anlamam ama benim bildiğim bu nehir gemileri, nehirler çok derin olmadığı için daha bir alt tarafı düz oluyor. Şöyle gemiden de biraz göstereyim. Daha yol başlamadı. Bunlar Heidelberg'in güzel evleri. Gemide işte içecek olan ücretsiz. Hepsi değil ama mesela kahve ücretli ama kahveden hariç kola, fanta, alkollü içecekler, bira, şampanyalar hepsi ücretsiz. Ama biz alkol içmediğimiz için bizi ilgilendirmiyor. Ben şimdi burayı anlamadım. Şimdi burada kapatıyor. Burası suyla mı dolacak acaba? Wir erreichen nun die Schleusenanlage Heidelberg. Das Schiff wird hier um 2,60 Meter angehoben. In der nächsten Schleuse, Neckargrund, werden wir Ihnen den Vorgang genauer erklären. Evet, nehrin öbür tarafına geçebilmek için burada bir kanalın ara bölümüne girdik. Evet, nehrin öbür tarafına geçebilmek için böyle kanal gibi bir yere geldik. Kanalın ortasındayız daha doğrusu. Burada gemi 2 metre 60 santimetre yukarı çıkacak. Yani su yükselecekler. O şekilde öbür tarafa devam edeceğiz gitmeye. Yani şu hizaya geleceğiz tahminim. Şurada görünen hizaya. 2 metre 60 santimetre. Oradan gelen gemi de buraya yanaşıyor. O da aşağıya inmek zorunda. Devam edebilmesi için. Enteresan.
Galiba yine böyle bir bölüm geldi. Biraz önceki gibi. Suyun üstüne mi çıkacağız, altına mı ineceğiz? Anlayamadım ben bunu. Yo, biraz önce yukarı çıktık. Şimdi ne olacak? Aşağı mı ineceğiz? Burada nehir boyunca sağlı sollu camping plasları görebilirsiniz. 3 kilometre, 2 kilometre aralıklarla hem nehir sağ tarafında hem sol tarafında kamp yerleri geliyor. Bu bizim yolculuk yaptığımız gemi. Cik diyelim, gemicik. Burası da Neckarsteinach. 4 kalenin olduğu köşe. Almanya'da kaç tane camping platz var bilmiyorum. Gerçekten hele gördünüz yani 2-3 kilometrede bir, belki 1 kilometrede bir kamp yerleri geliyor. Bu da bunlardan bir tanesi. Devam etse orada su daha da yükseliyor. Yani şimdi biz aslında 2. kattayız. Orada da 3. kata çıkacaksınız. Gemiden indik. Kasaba diyeyim yani şehir diyemem, kasabanın girişi burası. Neckargummi 4 kilometre, bisikletten Heidelberg 13 kilometre.
Sağa gidersek Eberbach 21 kilometre, Hirschhorn 10 kilometre. Ha, Barof da buradaymış. Hemen ufak bir reklam da yapalım. 8150 euroya ben diyor motorum RS1 Contini botu satıyorum diyor. Dann ist auch sie nicht mehr so warm. Weißt Ja, das wäre eine gute Idee. du? Großer Junge. Das wird am Ufaklık kucağımla hem de çekim yapıyorum. Biraz önce düştü. Sağ olsun bana çok düşkündür. Hemen zıpladı kucağıma. Arkadaşlar gemiden çıktık, yürüyoruz. Ben bayılıyorum böyle yerlere. Rüya gibi. Şurada da manyak bir karavan duruyor. Motokaravan. Herhalde 7 ton geliyordur. Şu kapıların girişi. İnsanlar bu kadar ufak mıymış ya? Ufak ufak kapılar. Burası Bürgerhaus zum Schwanen. Şurada bir tabela dikkatimi çekti. Bunu da size göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz 6 kişi Alman vatandaşı. Domobübe, anne baba Alman. Ama Nazi Almanyası'nda bunlar da katledildi sadece hasta oldukları için. Ya akli dengeleri yerinde değildi ya da fiziki olarak engelli olan insanları da Hitler maalesef öldürdü. Ve bu gördüğünüz plaket, tabela da onların arasına buraya asıldı. Burada da yine bazı haç işareti var. Birisinin doğum tarihi, ölüm tarihi yazıyor. O kişilerden biri mi acaba? Sonu 44'ten bitmiş çünkü 1944. Benim de şimdi aklıma geldi. Bu yolu düz devam ederseniz kamp yeri geliyor. Kamp yeri. Hatta benim yayınladığım ilk kısa bir video var. O kısa videoda bir parçası da görünüyor. Unutmuşum yani, buraya gelene kadar aklıma gelmedi. Evet, bizim ilk yaptığımız geçen sene kamplardan Neckarstein'a. Ama o zaman buraya gelmemiş, yani kamp yerinde kalmıştık da dışarı çıkmak için, gezmek için gelmemiştik. Ne kadar eski yapılar. İşte Almanya'nın da tamam otlar çıkmış normal o kadar ama öyle büyük bir çöp pislik görülmüyor. Bakımlı, temiz. Şöyle kiliseyi de görüntüleyelim. Vallahi karşıdan da güneş vuruyor. Bu görüntüler nasıl çıkacak çok merak ediyorum. Burada da mezarlıklar kesin papazların mezarlığıdır. Çok süper, çok tatlı, güzel güzel evler. Ne kadar güzel bilgi veriyorum değil mi? Güzel, daracık bir sokak. 19 numaranın önünden geçiyoruz. Bazı kapılar çok küçük ya. Diyorum, insanlar bu kadar ufak mıymış acaba? Bu sokak 1360 senesi yazıyor. Orada tabelada. Vay. Burası da evin girişi. Çok güzel, çok bayıldım. Bakın bu evin girişinde de burada oturan böyle süslemeler yapmış. Çok hoş görünüyor. Yürümeye devam. Martin Luther House.
acaba? Bir tane Martin Luther tanıyorum ben. O burada yaşamadı ki, benim bildiğim o belli bir dönem Worms'ta yaşamıştı. Ama orada büyük taşlardan eski bir yazı vardı, Martin Luther House diye. Çok güzel. İnsan kendini gerçekten böyle bir masal filmindeymiş gibi hissediyor. Buradan ufak bir ufak bir dere akıyor. Dikkatimi çekti. Böğürtlenler de çıkmış. Şu eve bakıyorum da herhalde 35 metrekareye 2 kat üst üste, 2 katlı, girişi de burası. İşte burada yazıyor. Schönauer Tor. Schönauer Tor. Yani kapının adı Schönauer, 1360 senesi. Olabilir, niye olmasın? Burası da 1775 senesinde yapılmış. 1996 senesinde restore edilmiş. Martin Klause. Bu meşhur bunların St. Martin. Ona hitaben yapılmış. Normalde benim anladığım burada 3 tane heykel olması lazım. St. Martin'in işte karın kışın ortasında bir tane sokakta kalana ceketini veriyor, parkesini veriyor, ne bileyim o zamanın şartlarında. Onlar normalde tasvir edilmiş diyor ama bir şey görülmüyor. Ya içeride bunlar belli zamanlarda buraya konuluyor ya da bilmiyorum. Bakalım kızmazlarsa şuradan içeri girelim. Çok güzel ya. Gerçekten çok bakımlı. Evler, yapılar gerçekten çok bakımlı, çok güzel. Hemen de kilise kapıda. Hava bugün çok sıcak, 35 derece. Bizimkiler de buldular suyu, eğleniyorlar. Burası da belediye binası. Eskiyle moderni birleştirmişler. Şu gördüğünüz orta kısım eskiden yapmış, orayı birleştirmişler. Burası da 1964'te restorasyon yapılmış şehrin surları. Evet, kale buradan görülüyor. Yalnız bu şahsa ait olan kale. Yani oraya varsak da anca dışarıdan bakabiliriz herhalde. Eğer müze haline getirilmemişse. Bakın bunu Almanya'da çok köşelerde görebilirsiniz. Burada böyle kitaplıklar koymuşlar. Belli noktalar da var. Burada otobüs durağına koymuşlar. Buradan kitabınızı alıp okuyabilirsiniz, geri bırakabilirsiniz. Kitap bırakabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Şöyle işte. Bu uygulama her şehirde var. Ludwigshafen'da da var belli noktalarda. Hatta bizim orada eski telefon kulübesi gibi telefon kulübesi için kitaplık. Açıyorsunuz, kitabınızı alıp okuyup geri getirirsiniz. Getirmeyen var mı bilmiyorum, ya da değiştirebilirsiniz, kitap bırakabilirsiniz.
Şuradan kaleye çıkılıyor %100. Burg'a az kaldı. Sırtımda 20 kilo çanta. 35 derece güneşin altında. Evet. Bir tane Burg'a ulaştık. Bu kaçıncı bilmiyorum ama bildiğim şey varsa bunlar şahsait olan Burg'lardan. Öbür Burg da buradan görünüyor. Bu şekilde çekeyim. Şuradan da yol devam ediyor. Bu kalenin adı Mittelburg. Orta kale 1170 senesinde yapılmış. Ritterburg olarak geçiyor. Yani Almanların şövalyeleri için yapılmış ya da Almanların şövalyelerin yaşadığı burg diyelim. Ben bu şekilde anlatıyorum ama yanlışım varsa yorumlarda düzeltin. Sorun yok. Bilmek değil, bilmemek ayıp. Şöyle ufak bir patika yolu gidiyor. Efendim? Hey. Su akıyor. İşte bizim kamp yeri de o suyun yanında. Şu az akan su var ya. Evet, böyle ufak dar bir patika yolu gidiyor. Buradan da öbür kaleye gidiyoruz diye düşünüyoruz. Bakalım yolun sonu nereye çıkacak. Bir de şöyle bir manzaramız var. Aşağıdan yürüme yolu devam ediyor. Ufak bir çalışma. Kesin burada bisiklet yolu, yürüme yolu kilometrelerce devam ediyordur. Bizim de patika yolumuz devam ediyor buradan. Fazla uzak değilmiş. Geldik öbür kaleye. Burada biraz tur atabileceğiz. Görünen o. Şöyle bir devam edelim. Birazdan ben yukarı çıkacağım zaten. Böyle tabelalar geliyor. Kale Dilsberg. Tamam. Mittelburg'u gördük. Ritterburg esas adı. Burası da yani ortadaki kale, arkadaki kale ama Kale Dilsberg adı. Burası da tahminim Seyrantepe gibi düşünmüşler ama biraz temizlemeleri gerekiyor otları. Yoksa manzara çok güzel. Şuradan başlayalım. Çıkmaya diyecektim. Evet. Şu oradan gelecekmişiz. Burada da ağaçtan bir şey var ama yakmışlar. Bana mı öyle geliyor? Demek ki Almanya'da da böyle şeyler oluyormuş herhalde. Biraz önce aşağıya baktım. Buranın da uzun bir hikayesi var. Savaş zamanı bombalanmış. Sonra restore edilmek istemiş. Sonra nefes alayım. Ondan sonra restorasyon çalışmaları olmamış. Nedenlerini tam bilmiyorlar. Burası da açık. Şu tepeye çıkacağız. Oradan manzara herhalde daha güzeldir. Çıkanlar da var. Valla burası da mahzen gibi. İyi esiyor şu an. Şöyle yıkık dökük taşları görelim. Taş varsa bir bakalım. Su kuyusu diyecektim ama
Su kuyusu mu? Şimdi mahzenin su kuyusu. Ha, millet düşmesin diye kapatmışlar. Bakayım. Şimdi bir taş arıyoruz. Test yapacağız. Su var mı yok mu? Yasin, ben bir taş bulamadım. O kadar ufak da bir kale değil. Bir sürü bölümleri, çıkışları var. Ama yukarıdan daha iyi manzara bence. Yukarı çıkmamız lazım. Tam kalenin büyüklüğünü görebiliriz. Bakalım. At. Ne kayması? Trocken. Evet. Saymadım. Ama 50 basamak var. Daha bitmedi ya, doğru ya. Şimdi buradan devam edeceğiz çıkmaya. Karanlık. Azıcık buradan bir ışık geliyor. Dışarıdan hiç belli olmuyor ama 1, 2, 3 kat gibi çıktım şu ana kadar. Bir iki kat daha çıkacağım. Evet, aydınlık geldi. Aşağıdan belli olmuyordu. Resmen 4-5 kat yukarı çıktık. Ben de zannettim o kapıdan girince hemen 5 basamak buraya varacağız. Demek ki gözler yanıltıyormuş. Oy oy oy. Evet. En can alıcı noktaya geldik galiba. Kale bayağı büyük aslında. Yukarıdan bakınca daha çok görülüyor. Daha net görülüyor. Attila! Yeah, do you want to come here? We can take a picture together. Yeah. Right here, come. Kalenin dış cephesini de göstereyim. Yukarıdan daha net görülüyor. Herhalde burası da gözetleme noktası. Çünkü nehirden de gelen olursa Stockdunkel, Mama. görülüyor. Nein, nein, stockdunkel. Ve nehirden de düşman gemileri gelirse çok güzel bir görüş mesafesi yakalıyor. Burası en son kale. Arka kale olarak geçiyor. Şuradakiler orta kale, ilk kale. Şuradaki biraz büyütelim. Şu gördüğünüz kaleyi gördük. Orada dinlendik. Yanından yürüdük. Şurada patika yolu. Ve şu an bulunduğumuz kalenin üstündeyiz. Şu andaki kaleyi görmüyoruz. Bir kere daha göstereyim. Aşağıdan belli olmuyor. Sanki insan böyle 3-5 merdiven çıkınca varacakmış gibi. Şu gördüğünüz ufak delik var ya, oradan girdik. Bu kadar merdiveni çıkıp yukarı geldik. Evet. Çıkışa geldik yeniden. Yukarısı serindi ya, burası sıcak. Biz geldik. Gemiyi bekliyoruz. Zorlu, sıcak bir yürüyüştü ama çok güzeldi. Keyifliydi bence. Hoşuma gitti. Şimdi gemi gelsin. Heidelberg'e geri döneceğiz. Bugün de tam havası kano için. Bizim gemicik bu olamaz değil mi? Bu çok ufak. Bakayım.
Evet, bizim gemi geliyor. Mama kann noch ein bisschen warten. Die neue kann noch ein bisschen warten. Sürük sürük sürük. Evet, gemiden geri dönüşümüzün son dakikaları. Birazdan Heidelberg. Liman denmez ona da işte. Sahiline yanaşacağız diyelim. Ya da Heidelberg kıyısına yanaşacağız. Suyun rengi çok koyu ama ya böyle. Yani güzel bir su görüntüsü değil aslında. Nehir. Demek ki çok büyük bir akıntı yok mu bilmiyorum artık. Rengi çok koyu. Evet, şimdi ikinci kısımdayız. 2 metre 40 santim aşağı ineceğiz. Ondan sonra çok kısa bir mesafe sonra Heidelberg kıyısındayız. Daha Heidelberg'deyiz ama yani gemiden ineceğimiz yere geleceğiz. Evet, son kanaldan çıkıyoruz. Adam da hazırlığını yaptı. Demek ki hemen buradan sonra direkt şeye gireceğiz. Liman diyeyim kısacası. Ufak bu nehrin gemisinin duracağı yere gideceğiz. Fiyatlandırmayı da yapayım. 5 yaşına kadar çocuklar ücretsiz. 6 ila 15 yaş arası çocuklar evet 5 yaşına kadar ücretsiz. 5 yaşından sonra 6 ile 15 arası 25 euro. Büyükler için 45 euro. İçecek istediğiniz kadar için bu turda ücretsiz. Buna alkollü içecekler de dahil. Aile paketi de alırsanız galiba 2 yetişkin 3 çocuğa kadar olması lazım, 99 euro. Yani güzel bir şey, değişik bir şey. Yapılabilir yani bir ailede. Çocuklar için de değişik. Ben tavsiye ederim. Fiyat kısmını söylemedim. Bu turun fiyatı 5 yaşına kadar çocuklar ücretsiz. Evet, 5 yaşına kadar çocuklar ücretsiz. 6 ile 15 yaş arası 25 euro. Yetişkinler 45 euro. Eğer tahminimle 2 ya da 3 çocuklu karı koca bir de aile olursanız 99 euro. İçecekler bedava. Yanınıza yiyeceğinizi getirebiliyorsunuz. Bütün gün güzel bir gezme oluyor. Çocuklar için de değişik, enteresan. Tavsiye ederim yani. Yani bir kerelik yapılabilir. Yine şöyle Heidelberg'in güzel köprülerine, evlerine de bakalım. Oder ins Wasser ganz weit weg.
Bu da bir restoran tahmin ediyorum. Heidelberg'de. Ya Almanya'da bu nehir kenarlarında çok böyle restoranlar görüyorsunuz. Yani restoran dediğim bu şekilde tekne olarak demirlemiş restoranlar var. Evet, birazdan turumuz bitiyor, az kaldı. Şimdilik Karaman'la yollara çıkmıyoruz, gezmiyoruz. Buradaki işlerimizi de halletmek zorundayız. Artı reisin sağlık sorunları var biraz. Şu an iyi durumu, fena değil ama çok büyük bir yolculuğa da çıkma niyetinde değiliz. Reisin sağlık durumundan dolayı. Onun haricinde buralarda yapabileceğim bazı projeler var kafamda. İnşallah onları hayata geçirirsem sizlerle paylaşacağım. Benden bugünlük bu kadar. Heidelberg'den herkese selamlar. Şurası da yanaşacağımız yer. Şuraya güzelce bir yanaşalım. Bilmiyorum güneşten bir şey görülüyor mu? Çok güzel güneşli hava şu an. İnşallah bir gün Heidelberg merkezi gezersek gösteririm sizlere. Çok eski tarihi bir şehir. Artı bir üniversite şehri. Mutlaka gezilmesi gereken bir yer. Yanaşmamız gereken yer burasıymış, tamam. Evet dostlar, karaya ayak bastık. Bugün giderken de gelirken de bu gemideydik. Ufak yani bunlar. Yani dediğim gibi gemicik diyelim. Evet, benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.